Harika bir konuğum var. Hepinizin çok sevdiğine emin olduğum, mesleğini çok ciddiyetle ele alan ve güzel haberlerle geldi bugün de programımıza. Tabii ki biraz hayatın içinden, sonra da ürettikleri üzerinden, bilmiyorum, hikaye bizi nereye götürürse aslında. Günün içinde kendinizi öyle bir bırakmak lazım diye düşünüyorum. Hikaye sizi nereye götürürse. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Carl Gustav Jung diyor ki, görüşünüz ancak yüreğinize baktığınızda berraklaşır. Dışa bakan düş görür, içe bakan uyanır. Şimdi bakalım canım konuğum daha çok düş mü görüyor, içine mi bakıyor, birleştiriyor mu? Bunların hepsini çok merak ediyorum. Sevgili Ümit Kantarcılar, buyurunuz efendim. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyiyim efendim. Nasılsınız? Kalkamadım, kusura Ya bakmayın. estağfurullah, ne demek, kalkmayın zaten, lütfen rica edeceğim, ama bu sizli bizli benim sıkışmama sebep olur. Senle benle bir an önce dönelim. Benim için ona biraz zaman lazım o zaman. Gerçekten mi? Evet. Tamam, olur. Şimdi Bana ben biraz zaman, sen Allah ve dersen, zaman sen verirsen. siz dersen. Bak senle çıktı. İyi başladık. Güzel, Güzel. fena değil. Nasılsın Ümit? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, güzel Çabuk başladım. öğreniyorum. Evet, bence kesinlikle çabuk öğreniyorsun. O çok belli, çabuk öğrendiğin. Estağfurullah. Aslında gerçekten nasılsın? Öyle başlamak isterim. Yani gerçekten iyi olduğumu hissetmek istiyorum. Günümüz şartlarında insanların ne kadar iyi olduğunu, iyinin ne demek olduğunu karıştırdığımız bir dönemde iyi hissetmenin kendi içsel manevi yolculuğunda aslında biraz sana geldiğini düşünüyorum. O yüzden dediğiniz gibi biraz içe baktığımızda iyi olduğumu ismimden de anlayacağınız gibi ümit etmek istiyorum. İyi kavramı değişti, dönüştü olabilir. Ama biz kendi iyimizin içinde kalacağız. İşte umut etmek, ümit etmek. Orada huzur bağlantısı var benim için. Huzurda, çünkü Sinan Canan diyor ki gene anda kalmak. Çünkü geçmiş, geçmişte oldu bitti. Gelecek, gelecekte bunu bilmiyoruz. Tabii ki hayallerimiz var, umutlarımız var, ümitlerimiz var. Ama anda, biz anın hakkını verdiğimiz zaman, farkındalık olarak bakmıyorum yani meseleye. Şu anda buradayız ve burada elimizden gelenin en iyisini yapma halinin aslında hayalleri, ümitleri, umutlara taşıdığını söylüyor hayatın içinde Sinan Canan. Ben çok haklı buldum onu. O günden beri de şey yapıyorum, böyle bir kaygı geliyor. Diyorum ki evet, geldin, haklısın, gel yanıma. Biraz dertleşelim kaygıcığım. Çünkü haklısın. Ama günün sonunda bugün bunun için yapacak bir şey yok. Ama bugün tam da şu anda elimden gelenin en iyisini yapma gücüm var. O zaman böyle bir kaygı görüldüğü için de, sohbet edip karşına aldığın için de bir rahatlıyor. Ve sonra sen aslında anda en iyisini yapıyorsun. Tıpkı senin her anında elinden gelenin en iyisini yaptığın gibi. Hepimizin yapmaya çalıştığı gibi aslında çok da böyle özel bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Bilerek mi oldu her şey senin için bütününe baktığımızda? Eee, Ben insanların şansını kendi yarattığını düşünüyorum. Doğru. Dolayısıyla doğru zamanda doğru yerde olmak için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bahsettiğiniz çok kıymetli kelimeler bunlar. Anda kalmaya çalışmak aslında seni buraya doğru itiyor. Çünkü anın bana getirdiği koşullarla eee yapabilitelerimi bir araya getirdiğinde insanın sınırlarının olmadığını anlayabiliyoruz aslında. Dünyadaki en basit şey en zor olan şeydir. Anda kalmak. Evet, Aslında o çok biraz zor kolay bir oluyor. şey ama dünyanın en zor şeyi. Evet. Gelin bir de şu beynimi susturun bakalım diyebildiğin andadır. İşte onu konuşmaya ikna ettiğinde beynini ama hayallerinle ve düşlerinle birleştirdiğinde, kaygılarını bir kenara bırakıp bir şey yapmak istediğinde aslında insan istediği gibi ilerliyor bir şeyler. Bazen ıskalıyorsun, bazen es geçiyorsun, bazen olmuyor, bazen tam 12'den vuruyorsun. Ama hayatta böyle bir şey zaten. O yüzden hayatın bana sürpriz yapmasını bekleyerek yaşadım her zaman ve o da bana hep sürpriz yaptı. Pozitif sürprizlerden bahsederken tabii sürprizlerin içinde negatifleri de var. Her anlamda gelen sürprizlerde razı mısın? Hayatın yani ömür boyu mutluluk sadece aptallar içindir. Dolayısıyla hayat bir yolculuksa, bunu bir yolculuk ya buna mutluluk adına veriyorsan bazen güneş açıyor tren istasyonuna girerken, bazen yağmur yağıyor, bazen çok manzaralı güzel bir yoldan geçiyorsun. Bazen de hava hep kapalı oluyor, bazen hep gece oluyor ama mutlaka her zaman gündüz oluyor. Dolayısıyla mutluluğun, sürprizin sadece bir tanımı yok. Hayat sana bazen başka bir yerden de sürpriz yapar ama onun içinden başka bir şey çıkar. Çünkü insan doğar, yaşar ve ölür. Evet. Peki bu noktada, bu yolculuğun içinde, atıyorum işte bir psikoloğum var, ben ona giderim dertleşirim misin? Yok, kitaplarım var, ben onları okurum, onlar bana iyi gelir misin? Hangisisin? Yani bir uzmanın desteğini alan mı,
kitapların desteğini alan mı? Bir akıl danıştığın bir büyüğün vardır, o mu? Seni böyle ayakta ve dik tutan şey ne? Çünkü erkekler daha çok geç olgunlaşır, bu cümleleri söylemekte biraz gecikir. Hay Allah dedikleri yaş biraz geçmiştir artık. O bağlamda seni bu kafaya getiren şey ne oldu? Böyle bir açıkçası tam bir metodum yok. Ama tabii ki akıl aldığım hocalarım ve üstatlarım var. Zaten 11 yaşında dünyanın en güzel, bence dünyanın en güzel bir kız çocuğuna sahibim. Ondan çok güzel akıllar alabiliyorum. Bir pedagogumuz var, onunla ilgili, kendimle ilgili bir şey sorabiliyorum. Dolayısıyla ben soru sormaya, öğrenmeye çok kapalı bir adam değilim. Bugün başıma bir şey geldiğimde ve senin buna karşı bir tecrüben varsa sana soru sormayı, sana zayıf noktamı göstermeyi, senden akıl almayı kendime şey görmüyorum. Sen kimsin ki bana bir şey öğreteceksin diye bakmıyorum. Benim her şeyden önceki bir şeyim Ya var. da ben hata yapmam ki ne danışayım de Hata yok yapmak insana burada. verilmiş en güzel lükstür. Bence de. O yüzden benim böyle bir yanlış yoldayım ve biri bana akıl öğretsin dediğim bir anım yok. Çünkü yanlış yolda olmam da bana bir şey öğretiyor belki. Dolayısıyla böyle bir geliştirilmiş metodum yok. Biraz daha böyle gelişine ve akışına yaşamayı tercih ediyorum. Anne olmak öğrenilen bir şey değil diyorsun. Ben de aynı fikirdeyim. Yani anne Hı. olacağını öğrenmeden önce kadın anne olmaya hazırlanıyor. Ama diyorsun ki baba olmak öğrenilen bir şey. Evet öyle. Sadece şunu merak ediyorum. Baba olarak kızının hayat hikayesinde boşanmış bir baba olarak dışında hissediyor musun? Bunu hep merak ediyorum. Tabii ki yani %100 yanında değilsin her anında. Değil mi? Önemli olan kaliteli vakit geçirmek. Ama bir babadan da bir anne sorumluluğu beklemek bence bir hata. Hmm, Yani bir çaydanlıktan tost yapmasını beklemek gibi bir şey bu. Çünkü sen bunu yapabiliyorsan ben de senin yapamadığın yerlerde olmalıyım. Senin yaptığın şeyin aynısını yapamam zaten. Bunu benden tabii. bekleme. Yapmamalıyım da. Hı hı. Dolayısıyla siz biyolojik olarak da eee ana rahmine düştüğü andan itibaren annesin. Evet. Ama ben hala baba değilim. İnan bana öncesinde de oluyormuş. Doğduktan sonra da ben hala baba değilim. Çocuğun benimle ilişki kurmaya başladığı an, çocuğun beni tanıdığı ana kadar 2 yaş, 2,5 yaş, 3 yaşından sonra diyorsun ki evde bir şey var oğlum. Hani beni bekleyen, benimle duygu kurabilen, bağ kurabilen bir şey var ve ondan sonra başlıyor aslında. Çocuk 2 yaşından sonrayken sen baba olmaya başlayabiliyorsun. Bunun için Evet. babayı suçlamak, benim yaptığım şeyleri sen yapamıyorsun demek, babalara da biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki annenin o kutsal görevi, buna görev demek biraz bence şey yani, içten gelen bir şey yani. Evet, Özellikleri. özellik yani bu görev değil, onun bir görevi değil ama onun verdiğini veremem. Çünkü psikolojide de anne hastalığı var, baba hastalığı yok. Dolayısıyla, toplumda, ailede, toplumun en küçük çekirdeği ailede de görevlerin doğru tanımlanması, az ömrümüzde, az vaktimizde kaliteli vakit geçirmek ve doğru vakit geçirmek olduğunu düşünüyorum her şeyin. Boşanmak çünkü babayı biraz dışarıda bırakıyor. Ne kadar iyi niyetli olursan ol, ne kadar işte babalık görevini yapmak için gönüllüsün ve hep oradasın ama orada başka bir hal oluyor gerçekten. Ya, o şartlara göre, evliliğin nasıl bittiğine göre de değişiyor Evet, ya da evlilik nasıl bir şey oluyor, kendi içinde değişen bir şey ya da babanın ya da annenin önceki tecrübelerinden ailenin evet. nasıl yapısı olduğunu, ailenin ne olduğunu kendi alt belleğinde çözümleyemediği anlar, neler gördüğü, tecrübelerle çok alakalı bir şey. O yüzden bunun bir tane doğrusu olduğunu düşünmüyorum. Doğru, evet İnsanlar iyi baba haklısın. olmayabilirler 2,5 yaşına kadar. İyi baba olmuyorsan da o zaman severek evlendin. İyi bir eş olmaya çalış. Babalık yapamıyorsan o zaman yardım etmeye çalışan bir Değil eş mi? olursan da başka bir şey olmaya çalışıyor o zaman. Doğru söylüyorsun. Sen nasıl bir çocuktun? Mutlu muydun? Of, onu bir de anneme sorun. Ya. Ben kendimce mutluydum galiba ama çok yaramaz, çok haşarı, çok ev yakan bir çocuktum yani. Öyle düşün. Oo. Yani benim bir de ablam vardı. Annem ablamı buraya koyduğunda ben buradan çoktan yok olan bir çocuktum. Çok yaramazdım. Yani evden ırak bir çocuktum. Deme. Evlerden ırak yani. Evet, çok yaramazdım. Neden sence? İnanılmaz neden bu kadar yaramaz olduğumun da bir tanısı olduğunu düşünmüyorum kendimde ama çok yaramazdım. Ev mi yakmadım, doğal gaz, yani gaz mı aç, yani neler yaptım yani. Yani Ah, çok, yani en basit fırını çok hayal gücüm çok çalışıyordu o zaman. Fırının kapağını açtığımda uçağını kaldırdığını düşünüyordum ve onu uçağı kaldırıp indiriyorum. Mutfağa oturmuş fırını kaldıran bir adam ama uçak sadece direksiyonla olmaz. Onun düğmeleri lazım bana. Dolayısıyla ocakları açıyorum, orada gaz çıkıyor her yerden, anladın mı? Ama ben hala uçaktayım, kabindeyim. Her yerden gaz çıkıyor. Annem eve bir geldi, patlayacak ev yani. Ben hemen şak 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 pedagojik bir dayak yedim. ne Çok diyorsun? yaramazdım, çok yaramazdım. Duvar kağıtlarını yakıp söndürüyorum, yakıp söndürüyorum. Yaktım, söndüremedim.
Allah'ım tavan simsiyah oldu. Ben yetişemiyor boyum. Yani bildiğim tek su tükürük yapıyorum olmuyor. Salondan koşarak çıkıyorum. Annem temizliyor orayı oturma odasını. Oradan işte mutfağa gidip su Hımm. tekrar gelip atıyor. Olmuyor en son anne dedim ya. Ev yanıyor. Annem bile kovasıyla. Sonra ben gene bir pedagojik formasyondan geçtim. Çok güzel. Dolayısıyla çok zor bir çocukluk ve ya annem için çok zor, benim için çok eğlenceli bir çocukluk yaşadım. Çok da geç büyüdüm o yüzden. Çok da güzel oldu benim için. Ama şimdi bu anlattıkların tabii ki çok tehlikeli ve hiç onaylanmayacak şeyler olurken bir taraftan da hayal gücün ne kadar acayipmiş. Yani anlatamayacağım çok şeyler Bayağı hayal gücümle çizgi ilgili. film karakteri gibisin yani. İnanamazsın bana ya. Ben gerçekten derler ya hayali arkadaşla oyun oynuyorum. Ben gerçekten hayali arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Onları giydiriyorum. Böyle o kadar böyle kendi kendime dünyalar yaratıp o dünyayı anla terk edip başka dünyalara geçen ve yaratıcı zekası çok o çocuk yaşta olup çok oyun yaratarak büyüyen bir adam oldum. Çok yani bence güzel bir çocukluk yaşadım. Hakkını verdim yani ben. Peki ne Hakkını zaman verdim. büyüdün? Hakkını verdin belli Hı hı. ama büyük direklerden Tabii dönmüşsün. Bir ki. de pedagojik formasyon senin deyiminle Tabii ki aynen. iddialı bir formasyon almışsın. Annen ne yapıyor şu an? Ne hissediyor sana Annem bakıp? en yakın arkadaşım şu anda. Eminim. Yani o beni büyütene kadar bu hale getirdi. Benle annem çok uğraştı yani. Beni annem büyüttü Ah zaten. Ben annemin anneciğime çocuğuyum. sevgiler. Yani şu anda da sizin karşınızda oturup konuşuyorsam, mesleğim hakkında konuşuyorsam bu annemin eseridir. Ay. Dolayısıyla en iyi arkadaşım, buradan ona sevgiler gönderiyorum. Adı ne annenin? Sevil. Sevil Hanımcığım. Öncelikle geçmiş olsun. O bir dönemi kapattığınız için sizi tebrik ediyorum gerçekten ve sevgilerimi iletiyorum. Peki tam olarak ne zaman büyüdün? Ben mesleğimle ilkokulda tanıştım. Ve ilkokulda bu işin nasıl yapılacağını anladıktan sonra her şeyi bıraktım ve buna yönelmeye karar verdim. 17 yaşında konservatuvar kazanıp İstanbul'a geldiğim an dedim ki evet sen artık hala çocuk büyüksün. Şu şeye çocuk büyüye geleceğiz sakın unutma. İlkokul zamanı alkışı kelebeğe benzetmek ne Evet. demek ya? Ya o Sen nasıl bir hayal dünyasına Ay sahipsin? estağfurullah utandırma beni. Aa çok tatlı bunu Bıldırcın bana anlattığında kuliste bir de o da o kadar etkilenmiş ki taklidini yapıyor. Hani diyor Ceydan böyle alkışlarlar ya diyor onu kelebeğe benzetmiş. Ondan sonra çok sevmiş alkışı Evet diyor. yani o Alkışı hiç böyle bir yerden seven duymadım. karanlıkta insanların böyle kalabalıkta okul müsameresinde insanların böyle böyle ellerine kelebek hareket çıkarmaları. Aa dedim ne kadar büyüleyici. Salonda yüzlerce kelebek var. Ve dedim ki evet ya ben bunu yapmak istiyorum galiba dedim. Ve sonra şans da yardım etti. Kendi azmimle de beraber konservatuvar kazandım. İstanbul'a geldim, eğitim aldım. Ve çocuk büyüksün oraya gel. Evet ve çocuk büyüğüm. Ne Hala demek o? yaramazlık yapmaya, bir şeyler karıştırmaya, düzeni bozmaya, icat çıkarmaya devam ederek Evet. büyümeye başladım. Hiçbir zaman kendi yaşımda bir arkadaşım olmadı. Hep kendimden büyüklerle arkadaşlık ettim. Aa, Çok sevdiler rağmen beni. çocuk ruhlusun ama büyüklerle arkadaş oluyorsun. Çünkü yaramazlık yapmak büyümemek anlamına gelmiyor. Büyükler de yaramazlık yapabilir. Ne kadar büyürsen büyü, ben hala yaramaz bir çocuğum. En son ne zaman yaramazlık yaptın? Yarım saat önce falan Ne galiba. yaptın? Ne yaptın? Yakmadın değil mi bir yerlere? Yani bir kulisi kontrol edin bence. Ben bir kulise bakar mısınız arkadaşlarım neler olmuş acaba? Yani dolayısıyla ben hala yaramaz bir çocuğum. Bunu seviyorsun. Evet seviyorum. Buradan besleniyorum, buradan yaratıyorum, buradan yazıyorum, buradan oynuyorum, buradan ilişki kuruyorum. Yani oturup seninle burada sadece sohbet eden bir adam olmak istemiyorum. Bunu yapabiliyorken de tamam abi hadi let's go şimdi bunu yapalım diyecek bir adam. Benim hayattaki en büyük, en sihirli kelimem hadidir. Bana hadi diyerek her şeyi yaptırabilirsin. Mantıklı. Gece saat kaç olursa olsun. Hadi şuraya gidiyoruz. Hadi gidelim abi. Hadi bunu yapıyoruz. Ev arkadaşım vardı Sertan, bir de Özge diye konservatuarda. Bir oyun oynuyoruz ve o dedi ki hadi Eskişehir'e gidiyoruz dedi. Ben de böyle yaptım. Kapattım. Hadi. Ve Eskişehir'e gittik. Kimsemiz yok, bizi bekleyen yok. Kar, kış, kıyamet, trene kaçak binmişiz, trenle gitmişiz. Niye Eskişehir'deyiz bilmiyorum. Ama Eskişehir'deyiz. Çünkü bana hadi dedi. Hadi bir yere gidelim. Hadi gidelim abi. Hadi. Ben bir tane siyah kaplı defterle yaşıyorum. Çünkü o kadar çok hadi diyorum ki hepsini unutuyorum. Hepsini yazıyorum. Ben telefonla da çok haşır neşir bir adam değilim. O yüzden yazıyorum. Hadi. Bu var ama ondan sonra hadi. Çünkü ben hadiye çok odaklı ve çok anında yaşayan bir adam. O yüzden hadi dedikten sonra hadi yaramazlık yapalım oluyorum ben de. Peki kızın oldu 11 Evet. yaşında. Oğlun olsaydı senin gibi ne yapacaktın? Onu siz düşünün. Onu siz düşünün. Yani beraber çok hadilerimiz vardır onunla da beraber. Gerçekten birbirimize de suç ortağı izleriz birbirimize. Her türlü suçu birlikte işleriz yani. Tabii Gerçekten. ki.
O nasıl bakıyor hayata? Senin gibi bir yerden mi? Gelmiş oyununa, ben asistanım burada demiş. Ya inanamazsın Hemen ya. girmiş meselenin içine. O da biraz babası gibi biraz çabuk ezberleyebilen biri. Bir provamızı izledi ve oyunun hepsine hakim. Aşk Reyonu oyunun Evet. ismi. Onu da söylemiş olalım. Evet. Aşk Reyonu'na geldi, Hı hı. izledi, İzledi. diyalogları ezberledi. Gülsüm'le ikimiz şok. Gülsüm'ün bütün laflarını ezberlemiş ve ben artık Yasemin oynayacağım diyor. Ve Gülsüm laf verirken diyor ki burada yanlış söyledin diyor. Laf düzeltiyor. O yüzden inşallah oyuncu olmaz. İyi bir mesleği olur. İyi bir mesleği olur diyemezsin. Doktor ol, Denemelisin. mühendis ol, mimar ol. Şey olduk, 65 kuşağına döndük. Tabii canım. Gerçekten mi istemiyorsun? Sigortalı mesleğin olsun kızım. Dolayısıyla o da bir yaramaz ve hırçın, o güzel bir hırçın. Çok akıllı, çok ne istediğini bilen ve diretmeyen çok olgun bir çocuğum var. Olgun, yaramaz bir çocuğum var. Şükür. Ama niye oyuncu olmasını istemediğini bilemedim. Ya ben sektörün çok zorluğunu yaşadığım için. Çünkü bizim işimiz aktif bekleme süresi. Haklısın. Yani o aktif beklerken psikolojiyi yönetmek çok zor bir şey. Haklısın. Dolayısıyla her ebeveyn çocuğunun zorlanmamasını ister. Tabii ki zorlanacak ama ben bu yoldan geçtiğim için bu yolu seçerse hayır demem. Herkes de oyuncu olmayı versin. Bence de. Bilmek daha iyi bence oyunculuk yapmaktansa. Sanatı bilmek, Hı hı. öğrenmek. Herkes oyunculukla ilgilensin ama herkes olmasın. Mesela Evet. tiyatroyu bilsin herkes. Tiyatro tarihini hasbelkader bilsin, yani kendi tarihimizde kimler var, oyunlar nedir, sahnelenen oyunlar, belli başlı oyunlar var ki yıllardır varlar, yani Shakespeare'in oyunları gibi klasikler. Oyunculuk kursları da gitsinler, oyunculuk dersi de Evet. alsınlar. Çünkü kendini ifade etmek, kendini anlatabilmek, duygularınla tanışıyor olmak insan için çok büyük bir Çok lüks. kıymetli. Çünkü netice itibariyle hepimizin bir tane mesleği var. Sunuculuk. Hayata karşı kendimize ne kadar iyi sunarsak o kadar iyi algılanabiliyoruz ve anlaşılabiliyoruz. Dolayısıyla oyunculukla ilgilenmek, drama ile ilgilenmek, yaratıcı drama ile ilgilenmek bence müfredatta olması gereken bir ders olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum seninle.